Evde ben YouTube kanalım için, video çekmek için böyle bir halka şeklinde ışık almak istiyorum. Araştırma yaptım ve Uzak Doğu'dan getirdiğim zaman çok ucuza geliyor. Fakat Türkiye'den aldığımda biraz pahalı oluyor. Fakat sorun şu, bozulduğu zaman muhatabım yok benim Uzak Doğu'dan geldiğinde. Şimdi siz bireylere özel seyahat tasarımları da yapıyorsunuz. Evet. Şimdi siz o seyahat tasarımını yaparken, otel veya hava yolu seçerken bir sorun yaşandığında, bu hava yoluyla sorunlar daha kolay çözülür ya da bu oteller zincirinde Tayland'da da o otel olsa, Türkiye'de de olsa, Amerika'da da olsa aynı kalitede hizmet sunar gibi düşünceleriniz oluyor mu? Yani otel seçimi yaparken ve konaklama yeri seçerken ya da hava yolu seçerken, transfer seçimi yaparken bunları düşünüyor musunuz? Prensip olarak evet. Hı Yani hı. özellikle, Türkiye dışı destinasyonlarda biz çok iş yapıyoruz. Hı Yani hı. dünyanın her coğrafyasında işimiz oluyor. Doğal olarak çok fazla paydaşla işbirliğimiz var. Hepsinin de çalışma prensipleri başka. Hı hı. Bir, otel zinciriyle çalıştığımız zaman onların belirli kuralları vardır. Eğer bir gün bir sıkıntı olur ise biz bunu çözebileceğimiz bir muhatabımız Hı olur. hı. Sözleşmemiz, devreye girer konularında tabii ki bir şeyimiz oluyor. Yani seçme kriterlerimizden bir tanesi bu Hı oluyor. hı. Hı hı. Çünkü orada kendini güvende hissetmek istiyorsun Kesinlikle. ve bu da maalesef kötü gün için. İyi Kötü günde gün çok için. fazla bu tip şeyler düşünülmez. Ama biz her zaman bir aksilik olur ise ki pandemi hiçbir sözleşmemizde yoktu 2020 için. Çok kapsamlı sözleşmelerimiz vardı dünya çapındaki işlerimiz için. Hiçbirinde pandemi maddesi yoktu. Yoktu. Hı Birden hı. karşımıza Mart ayında pandemi girince bütün sözleşmelerimiz tamamen iyi niyet esaslı olarak e, tekrar ele alındı. Hı hı. Neden? Çünkü hiçbir mücbir sebepte böyle bir şey yoktu. Değil mi? Doğal olarak Mart'tan itibaren olan tüm işlerimizde, sözleşmeli işlerimizde, dünyanın çeşitli yerlerindeki farklı otel, havayolu, acentalarla olan sözleşmeleri sözleşmeye dayanarak esasında çözemedik. Hı hı. Tamamen ilişkilere dayanarak Hı hı. yani ve bu beklenmedik durum olduğu konusunda resmi olmayan bir arabuluculuk metoduyla çözdük. Esasında sözleşmede yoktu ama bakarsanız metot olarak arabuluculuk metotlarıyla çözüldü bu sözleşmeler. İki tarafın da tabii faydasına Hı göre hı. yeniden düzenlendi. Hı hı. Çok güzel. ADR İstanbul'da tanışmanız nasıl oldu? Uzun süredir arabuluculuk ile ilgili yayınları takip ediyordum. Bir fikrim vardı. Muadere İstanbul'da danışman olarak görev almam teklif edilince çeşitli eğitimler aldım ve bu eğitimler neticesinde de çok daha konuyu derinlemesine anlama fırsatım oldu. Teklif onlardan geldi ve içinde olduğum için çok mutlu oldum, çok keyif aldım, çok kıymetli arkadaşlarımla bilgi paylaşımları yaptığım bir grup. Hı hı. Ne bağlantılar kurdunuz eğitim alırken Ayşe Hanım? Turizm sektörüyle alternatif uyuşmazlık çözümünü nasıl bir araya getiriyorsunuz? En çok nerelerde kullanılabilirler bunlar mesela? Turizmin çok farklı paydaşları var. Turizm dediğimiz zaman acente anlaşılır, havayolu anlaşılır, otel anlaşılır. Bu ürünü alan, bizim hazırladığımız ürünleri alan tüketici anlaşılır. Hı hı. Belki kimsenin bilmediği transfer şirketi anlaşılır. Yemek yiyen, yediğimiz yerler, müzeler. Esasında çok geniş bir hizmet ağı var. Hı hı. Yani bir takım ana başlıkları herkes bilir ama turizm sektörü dediğiniz zaman çok fazla paydaş var. Biz esasında bütün bunları bir araya getiren kurumlarız. Biz tek başımıza hiçbir şeyin sahibi değiliz bildiğiniz gibi acentalarda böyle bir şey yok. Biz bütün bunları bilen ve isteğe göre bunları en mükemmel şekilde bir araya getiren kurumuz. Böyle bakınca çok farklı anlaşmazlıklarla uyuşmazlıklarla karşı karşıya kalma ihtimali var. Yani acenta nihai tüketicisiyle karşı karşıya Hı kalabilir. hı. Biz kurumsal şirketlerin bütün seyahat ve organizasyon hizmetlerini de yapan bir yapıyız. Doğal olarak bizim iş yaptığımız kurumlarla bir anlaşmazlığımız olabilir. Yine acentaların çalışanlarıyla tabii ki
insan kaynakları açısından Hı bakarsanız hı. bir anlaşmazlıkları, uyuşmazlıkları olabilir. Bunları yani turizmin tüm paydaşlarıyla arasında farklı farklı konularda uyuşmazlık var, olabiliyor. Turizmin özelliği çok fazla paydaş olması. Her alanda öyledir tabii ama bir fabrikada bile belli bir sayıdadır. Yani o ürün sayısı kadardır. Oysa ki bizim işimiz bir taraftan da ürünümüzü genişletmek. Hı hı. Yani var olanın yanına da ne ilave ederizi de hep kafa yoruruz. Hep yeni bir ürün üzerinde çalışırız. O yüzden de yani var olanların dışında da yeni iş ortakları devamlı hayatımıza girer. Hı hı. Bunların bir kısmı profesyoneldir. Büyük hava yollarıdır, büyük otel zincirleridir. Bir kısmı ise işini iyi yapan küçük ölçekli yerlerdir. İşini iyi yapar. Bu turizmde çok vardır. Yani çok büyük olmayan ama çok kaliteli iş yapan. Ama sizin de onlarla iş yaparken belirli şartları önden belirlemeniz lazım. Çünkü oralarda bazen bu tecrübeler olmuyor. Bu nedenle uyuşmazlık halinde Hı. genel itibariyle konuların çözülmesi pek fazla hukuk yoluyla olmuyor. Genel olarak böyle bir iyi niyetle karşılıklı konuşma usulü üzerinden gidiyor. Hukuka gittiği zaman da tabii biliyorsunuz yani her şekilde hukukla çözülen konular var ama bazen biraz uzuyor da. Oysa ki biz biraz bazı konuların da hızlı çözülmesini istiyoruz. Biz istiyoruz çünkü bizim müşterimiz de öyle istiyor. Yani ben yurt dışındaki otelle bir sorunum varsa o sorun esasında bana ait değil. Bir müşterimin işi için yaptığım bir şey. Doğal olarak yani benim onu hemen çözmem lazım ki hızlıca da müşterime bir çözüm getireyim. Eğer bir paydaşımla, bir tedarikçimle bir sorunum varsa. Hı hı. Bu nedenle çok farklı alanlarda uygulanabilir olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Kesinlikle.